Herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber ülkemizde en çok satan aralık yani 15.000 ile 20.000 bandındaki en iyi telefonları inceleyeceğiz. Aslında bu aralıkta çok seçenek var gibi duruyor fakat bu fiyat bandında gerçekten gönül rahatlığıyla önerebileceğim fiyat performans cihazlar bir o kadar az. Bu cihazlar dışında bu fiyat bandında bence başka bir telefona bakmayın ve biri hariç hepsinin detaylı incelemeleri kanalda var. Onun da incelemesi gelecek. Diğerlerinin de cihazları anlatırken kartlara koyacağım. Oradan bakabilirsin. Ve bu telefonların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakabilirsin. Şimdi hiç uzatmadan listenin en ucuz telefonuyla başlayalım. Burada Poco X6'yı görüyoruz. Bence tasarımsal açıdan X6 Pro'dan da daha şık ve daha sade bir tasarımla beraberiz. Arka kapakta kullanılan mat yüzeyin X6 Pro'ya oranla daha az parmak izi bıraktığında rahatlıkla söyleyebilirim. Ve X6 Pro'ya oranla da daha hafif bir telefonla beraberiz. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullansak da elimizi çok yoracak bir telefon değil. 6.67 inçlik Full AMOLED X6 Pro'da olan ekran burada da kullanılmış. 120 Hz Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve X6'nın ekran kısmındaki en önemli artısı aynen X6 Pro'da olduğu gibi 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Orta segmentin en güncel işlemcilerinden Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM eşlik ediyor ve 256 GB depolamanın da UFS 2.2 ile geldiğini söyleyeyim. Kamera kısmında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve arka kamerayla da 4K 30 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5100 mAh batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Hoparlör tarafında da Dolby Atmos stereo hoparlörlere yer verilmiş. İkinci sırada özellikle büyük ekran, iyi batarya ve uzun güncelleme desteği isteyenler için Galaxy A55 çok mantıklı. Tasarımda Galaxy A54 ile yakın olsa da önemli farklar var. Malzeme kalitesi ciddi anlamda artmış durumda. Galaxy A55 alüminyum çerçeveler ve Corning Gorilla Glass Victus'la korunan cam bir arka kapakla geliyor. Daha köşeli net tasarımıyla da elde tutması daha kolay bir cihaz olmuş. 8.2 mm kalınlık, 213 gramlık ağırlığıyla çok kalın değil ancak metal kasadan dolayı biraz ağır bir cihaz olduğunu da belirtmem gerekiyor. Renk seçenekleri de A54'e oranla daha canlı diyebilirim ve gerçekten tasarımsal açıdan baktığımda orta segmentte premium hissiyatı veren en iyi telefonlardan biri. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranda var ve 1000 nit maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Burada Exynos 1480'i görüyoruz ve bu işlemcinin A54'e oranla en büyük artısı GPU tarafında. Burada AMD'nin geliştirdiği X-Clips 530 GPU'yu görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamerada 5 megapiksellik makro çekim kamerası. 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Yazılım deneyimi, arayüz performansı ve güncelleme desteğiyle orta segmentin en uzun ömürlü telefonu diyebilirim. Üçüncü sırada genel dengesiyle benim bu fiyat bandındaki favorim ikinci nesil 2024 versiyon S21FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş. 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz ve ikinci nesil S21FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar
videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. 4. sırada 15-20 bin bandının açık ara performans kralı, uzun süre tahtını kimsenin bozamayacağı X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem ACE hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. 5. sırada bu fiyat bandında kanalda incelemesi olmayan tek telefon Honor 200'ü görüyoruz. Ama detaylı incelemesi ya yarın ya da bir sonraki gün kanalda olacak. Onu da kaçırmayın derim. Tasarımsal olarak gayet şık ve boyutuna oranla ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.7 inç AMOLED Full HD Plus, 6.7 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, DCI-P3 renk uzayı ve HDR desteğiyle birlikte geliyor ve bu ekran 4000 nit maksimum parlaklığıyla diğer rakiplerinden ayrışıyor. Donanımda Snapdragon 7 Gen 3'ü görürken 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile birlikte geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda da 60 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.9 diyaframa sahip. Ana kameramız 50 megapiksel f1.9 ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 50 megapiksellik telefoto kamerası. Ön tarafta da yine 50 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Video kısmında 4K 30 FPS OIS ile beraber güzel videolar çekebiliyoruz. 5200 mAh batarya ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 14 ve MagicOS 8.0 ile gelirken maalesef suya ve tuza karşı herhangi bir dayanıklılığı yok. Ve son olarak ben Xiaomi istiyorum diyenler için Note 13 Pro 5G'yi görüyoruz. Kutudan telefonumuz 67 Watt hızlı şarj adaptörü ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Tasarım kısmında Note serisinin çizgileri korunmuş olsa da burada daha modern ve daha güzel bir hava yakalanmış. Özellikle kameraların yerleşimi, bu kamera modülü tasarımı cihaza çok daha farklı bir hava katmış. Özellikle bu mercan moru rengi ışığa göre de renk geçişini ayarlayabiliyor. Yani bulunduğu ortama göre renk değiştiren bir telefon diyebilirim. Özellikle bu mor renk bence Note 13 Pro'yu da bir kademe daha yukarı çıkarıyor. Ekrana baktığımızda 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük 120 Hz tazeleme ile birlikte geliyor. HDR10 Plus, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojileri Note 13 Pro'da görebiliyoruz. Ekranda renkler, canlılık,
açıklık, kontrast oranı her açıdan oldukça üst seviye. Parlaklık olarak hem Note 12 Pro'dan hem de rakiplerinden çok ciddi şekilde ayrışıyor. 1800 nit maksimum parlaklığı Note 13 Pro'da görebiliyoruz. Güneşli havalarda, ışığın yoğun olduğu ortamlarda, evde, dışarıda herhangi bir görme zorluğuyla kesinlikle karşılaşmıyoruz. Note 13 Pro'da orta segmentin en güncel işlemcisi Snapdragon 7S Gen 2 ile karşılaşıyoruz. 4 nanometre bu işlemcimiz Snapdragon 778G'nin geliştirilmiş bir versiyonu diyebilirim. 7 Plus Gen 2 ile karıştırmayın. 7S Gen 2 tam olarak Snapdragon 7 Gen 1 ile 778G arasında. Yani performansta kesinlikle orta segmenti olduğunu belli ediyor. Burada oyunlarda düşük ve orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyorken Call of Duty gibi yüksek grafikli oyunlarda uzun süreler oynasak bile performansta herhangi bir düşüş, ara ara kasma doğma sorunlarıyla da hiçbir şekilde karşılaşmayacağız. Fakat burada yüksek grafikler veya 90 FPS gibi bir beklentiniz olmasın. Kamera kısmında Samsung'un ISOCELL HP3 sensörü kullanılmış. 200 megapiksellik ana kameramız f1.65 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta Xiaomi'nin alıştığımız 16 megapiksellik f2.45 Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Düşük ışıkta da idare ederken genel kamera performansı özellikle de ana kamerada Note 12 Pro'ya oranla bariz şekilde geliştirilmiş. 5100 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj desteğini Note 13 Pro'da görüyoruz. Kutu içeriğinden çıkan 67 Watt'lık adaptörle de ortalama 48 dakikada tam olarak şarj edebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G ve NFC'yi görürken stereo Dolby Atmos hoparlörlerde Note 13 Pro'ya konumlandırılmış. Suya ve toza karşı da IP54 ile beraber olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar, şimdi bu 6 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam, eğer bütçem 15-16 bin bandında, benim için batarya ve ekran kalitesi birinci öncelik diyorsanız Poco X6 15 bin bandında gayet mantıklı. Fakat kasa kalitesi yüksek, kamerası iyi, uzun yıllar kullanabileceğim ve güncelleme desteğiyle 16-17 bin bandında beni uzun yıllar götürsün diyorsanız Galaxy A55 Poco X6'dan öne çıkıyor. Ama ben özellikle kamera konusunda üst seviye bir cihaz istiyorum. Özellikle de 20 bine çok zorlamadan alabileceğim en iyi cihazı istiyorsam ikinci nesil S21F'ye Snapdragon 888 ve 4K 60 FPS OIS destekli kamerasıyla bu fiyat bandında hiçbir rakibi olmayan bir telefon. Benim için tek öncelik sadece performans diyorsanız da X6 Pro'dan başka herhangi bir seçenek yok. Ama tasarıma, ekran kalitesine, bataryaya ve kameranın fotoğraf tarafına önem veriyorsanız da Honor 200 20 bin bandında en iyi tercihlerden biri. Açıkçası listeye genel anlamıyla baktığımda bu telefonlar 15 ile 20 bin bandının en iyisi diyebilirim. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa bu cihazlar dışında başka bir telefona da bakmanızı önermiyorum. Çünkü her yönüyle düşündüğümde en iyiler bunlardı. Ve dediğim gibi Honor 200'ün detaylı incelemesi bu videodan sonra gelecek. Yetiştirebilirsem yarına, olmazsa ertesi gün. Ve bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.